genel izleyici için uygundur. Herkese merhabalar. İşimiz Sağlık programı yeni bir bölümüyle başlıyor. Herkese merhabalar. Stüdyodaki konuğumuz kadın doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Verda Tunçbilek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, ilk soruyla başlıyoruz. İnfertilite nedir, bize anlatır mısınız? Bir çift bir yıl boyunca düzenli bir ilişkiye rağmen gebelik elde edemiyorsa, bebek sahibi olamıyorsa biz buna infertilite yani kısırlık diyoruz. Burada etkenler kadına bağlı olabilir, erkeğe bağlı olabilir, kadın ve erkeğe birlikte bağlı olabilir. Bazen de hiçbir neden olmaksızın yani kadın ve erkeğin testlerini yaptığımızda herhangi bir problem bulmadığımız durumlar da oluyor ki biz buna açıklanamayan infertilite diyoruz. Yani infertil bir çift bize başvurduğunda hani sadece kadın değil, kadınla erkeği birlikte değerlendirmemiz lazım. Peki kadın yaşı infertil çiftlerde neden çok önemlidir diyebiliriz? Kadın yaşı gerçekten önemli. Çünkü yaşla birlikte kadının yumurta rezervi azalmaktadır. Yani yumurtanın kalitesi, sayısı azalmaktadır. Yaşla birlikte ayrıca kromozomal anomali riski artıyor. O yüzden kadın yaşı infertilitede önemli bir faktördür. Peki yumurtalık rezervlerini nasıl tespit ediyoruz? Bu testleri nasıl yapıyoruz? Evet, kadının yumurta rezervini değerlendirmek için öncelikle ultrasonla antral folikül sayısına bakıyoruz. Genelde buna biz bazal ultrason diyoruz. Adetin ikinci günü vajinal ultrasonla her iki overin yumurtalık sayısını ölçüyoruz. Ayrıca kanda yapılan hormon testleri vardır ki bunlar da önemlidir. Adetin ikinci günü yapılan FSH, LH, E2 hormonlarının değerlendirilmesi, hatta son zamanlarda AMH dediğimiz antimüllerian hormonun bakılması önemlidir. Burada birin altındaysa AMH değeri bir an önce gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Çünkü over rezervinin azaldığını gösterir bize. Son zamanlarda yumurta dondurma işlemini sanırım izleyicilerimiz de çok sık duymaktadırlar. Peki bu yumurta dondurma işlemi hangi durumlarda uygulanıyor? Evet, yumurta dondurma işlemi aslında çok önemli bir konu. Çünkü artık günümüzde kadınlar kariyer yapmak istiyorlar ve hani erken bir evlilik düşünmüyorlarsa 35 yaşından sonra hani yumurta rezervi azalıyor ya. Bazı kadınlar hani ileride bir evlilik planlayacağını düşünerekten yumurtalıklarını dondurabiliyor. Tabii ki tıbbi nedenlerle de yumurta donduruyoruz. Mesela kemoterapi veya radyoterapi alacaksa kadın ve yumurtaları etkileyecekse öncesinde yumurtalar alınıp saklanabiliyor. Ya da herhangi bir cerrahi öncesinde de yumurtalıklara yapılacak bir cerrahi girişim olacaksa, yumurtalığın alınması gerekiyorsa yine hani yumurtalıklar dondurulabiliyor. Aile öyküsünde erken menopoz riski olan bayanlarda da bu işlemi kolaylıkla yapabiliyoruz. Bazen hayat kurtaran durumlar Tabii ortaya ki, koyuyor tabii ki. yani. Yani kadın geliyor ben evlenmeyeceğim. Hani 35 yaşında biz alıyoruz, saklıyoruz. 45 yaşında gelip yumurtasını kullanabiliyor. Peki nasıl yapılıyor yumurta dondurma işlemi? Tüp bebeğe hazırlar gibi kadının testlerini yapıyoruz. Her şey uygunsa adetin ikinci günü biz onlara yumurtayı çoğaltmak için iğneler veriyoruz. Yaklaşık bir 11-12 günlük tedavinin ardından yumurtalar belli bir büyüklüğe gelince biz onları HCG dediğimiz iğneyle çatlatıyoruz, olgunlaştırıyoruz. 36 saat sonra da anestezi altında vajinal yolla biz yumurtaları topluyoruz ve embriyologlar da donduruyor. Peki herkes bu yöntemle çocuk sahibi olabiliyor mu? Nasıldır acaba başarı oranı bu yöntemle? Yumurta dondurmayla. Yumurta Şimdi yumurta dondurmayla aslında artık son zamanlarda tıp çok gelişti. Hani kullanılan metotlar, hızlı dondurma dediğimiz vitrifikasyon ve de kullanılan solüsyonlar çok geliştiği için artık hani normal bir tüp bebekle
elde ettiğimiz gebelik oranlarını yakalayabiliyoruz. Yani yumurta kaybı %5'in altındadır. Gerçekten önemli bir buluş bu. Gerçekten çok güzel. Evet. Evet. Peki bu dondurulmuş oositler nasıl saklanıyor? Yasal olarak nerede saklanmalı ve nasıl imha edilmeli? Evet. Şimdi zaten hastanın onamıyla birlikte yumurtalar alındıktan sonra vitrifikasyon yöntemiyle işte azot tanklarında eksi 196 derecede azot tanklarında donduruluyor. Ve 15 yıla kadar saklanabiliyorlar yasal olarak. Ama her yıl kadından biz onay almalıyız. Yani hani devam ettirmesini istiyorsa her yıl bize başvuracak, dilekçe verecek ve hani ben uzatmak istiyorum diyecek. İmha da edilecekse kendi onayıyla. Yani biz hani bir yıl sonra kadın bize gelmedi, dilekçe vermedi. Biz onu imha edemiyoruz zaten. Hani kadına ulaşıyoruz, ona göre hani kullanılmayacaksa, istemiyorsa imza veriyor. Öylelikle imha edebiliyoruz. Evet, her şey kendi Tabii, onamıyla tabii, oluyor tabii, yani tabii, bunun. tabii Evet, ki. bu önemli. O tabii önemli. ki. Peki genetik genel olarak zaten her şey için çok önemli. Eskiden mesela genetiğin etkisini %33 olarak bilirdik pek çok durumda. Son zamanda genetiğin etkisinin daha düşük olduğunu öğrendik. %7 gibi hatta. Acaba üreme genetiği nasıl? Şimdi üreme genetiğinde de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mesela daha önceden hani anomalili bebek öyküsü olan kadınlar ya da aileler ya da herhangi bir hastalığı taşıyan çiftler hasta değildir kendileri ama ikisi de taşıyıcı olunca hasta bebek ortaya çıkabilir. Mesela bizim Kıbrıs'ta bu talasemi taşıyıcılığı yaygındır. Akdeniz anemisi çıkabilir. Orak hücre anemisi mesela hasta anne baba taşıyıcıdır ama bebekte çıkabilir ya da Down sendromlu bebek öyküsü vardır. Bu bize aslında çok büyük kolaylık sağlıyor. Sağlıklı ve sağlıksız embriyoyu ayırabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Hani yumurta ve sperm birleştirildikten sonra embriyoda biz genetik araştırma yapıyoruz. Ve sağlıklı olan embriyoyu seçip yerleştiriyoruz. Kimlere uygulanabiliyor mesela bu yöntem? Hasta kendisi bazen isteyebilir. Diyor ki hani ben 12. haftadaki testlerle gebelikte çünkü hani biz testler yapıyoruz bebek sağlıklı mı değil mi diye. Hani o araştırmaların yapılmasını istemeyen çiftler olabilir. Sağlıklı bir embriyo tespit edilmesini ister. Ya da tekrarlayan gebelik kayıpları vardır ya da ileri anne yaşı vardır. Başarısız tüp bebek denemeleri vardır. Dediğim gibi hani öncesinden anomalili bebek öyküsü vardır. Biz tüm bu çiftlere genetik tanıyı öneriyoruz. 20'li yaşlarda, 25'li yaşlarda alınmış oositlerle saklama koşulları uygun bir şekilde muhafaza edildiği Evet. zaman işte 35'li yaşlarda alınmış oositler arasında çok ciddi Tabii ki fark var. Yani Ne kadar böyle genç yumurta o kadar sağlıklı gebelik Yani hani daha başarılı şansı şunu aslında yüksek. söylemeye çalışıyorum. Böyle bir planlaması olan ne kadar erken verirse Evet. sizin için de onlar içerisinde o kadar Başarı sağlıklı ve şansı daha başarılı yüksek sonuçlar olur. alır. Evet. Aynen öyle. Evet. Peki ciddi bir komplikasyonu var mı oosit transferinin? Bunu da çok merak ediyorlar. Yani yumurta toplama işlemleridir. Hani sonuçta her şey bir risktir. Anestezi altında yumurta toplanıyor. Hani anestezinin oluşturduğu riskler ya da kanama riski yumurta toplanırken çünkü biz iğneyle girip topluyoruz ama öyle çok büyük bir komplikasyon olmadı şimdiye kadar ama olma riski var tabii ki. Peki mesela yumurtayı dondurduk. Daha sonrasında kaç yaşa kadar bu uygulama yapılabilir? Yani kadın yumurtayı dondurduktan sonrasında en geç kaç yaşına kadar anne olma şansına sahiptir? Aslında hani bunda çok fazla bir sınırlama yok ama 45 yaşında geldi kadın yapabiliyoruz. 47 yaşında geldi yapabiliyoruz. 50'nin üstünü pek tercih etmiyoruz zaten. 45 yaş üzerine de yapacağımızda zaten dahiliye ve kardiyolojiden onay almamız lazım. Menopoza girse de yapabiliyoruz. Evet, bu birçok kadının Evet. çünkü sorusu olabilen Evet. bir soruya cevap vermiş oldunuz. Peki bu iki taraflı yola çıkılması gereken bir yol. Spermin kalitesi de önemli. Tabii ki. Onunla ilgili de bir sürü test yapıyorsunuz. Tabii Hani ki. biraz bize bu konudan da bahseder misiniz? Tabii aslında erkeğin
nedir? Tetkiki çok kolay. Hani 3 günlük bir cinsel perhiz sonrasında sperm analizi alıyoruz. Ne yapıyoruz? Hani spermin kalitesine, sayısına, morfolojisine bakıyoruz. Eğer zaten erkekte herhangi bir sorun yoksa kadına yöneliyoruz. Burada tabii erkeğin de mesleği önemli. Sperm sıcaktan etkilenir. Eğer sperm sayısı düşükse genetik testlere kadar gitmemiz gerekebilir. Peki mesela erkeklerde de spermi dondurma, genç yaşta spermi alıp soğutularak bekletilme, ilerleyen yaşlarda çocuk planlaması yapıldığı zaman kullanabilme gibi Tabii durum ki, var değil mi? tabii ki, tabii ki. Yani özellikle bunu mesela Tabii çok ki. merak ediyorum. Mesela hani erkekte de kemoterapi, radyoterapi alacaksa alınıp saklanabilir ve erkeğin daha kolaydır. Yani spermin dondurulup çözülmesi daha basittir. Cerrahi müdahale de gerektirmiyor. Bu noktada annenin yaşı ve diğer hastalıkları devreye giriyordur mutlaka çocuğun sağlıklı gelişimi için. Biraz o noktadan da bize bahseder Aslında misiniz? Kronik hastalıkları, e, tabii eğer dondurulmuş yumurta hani genç yaşta alınmışsa aslında hani bebekte genetik bir sıkıntıdan korkmayız da eğer annenin kronik bir hastalığı varsa, diyabeti varsa, hipertansiyonu varsa o açıdan hani dikkatli olmamız lazım. Zaten hani takip yaparken de ilgili branş hekimiyle birlikte yapıyoruz. Mesela diyabeti olan bir hastaya eğer oral ilaçlar alıyorsa insüline geçiyoruz gebelikte ya da hipertansiyonu varsa daha sık takip ediyoruz. Zaten hani o yüzden biz dahiliye ve kardiyoloji muayenesi mutlaka istiyoruz. Gebeliğin bize zarar vermemesi de lazım. biz çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgileriniz için. Çok teşekkürler. Ben Hem teşekkür infertilite ederim. hakkında çok güzel değerlendirdiniz hem de özellikle erkeklerin de kontrole gitmelerini vurguladınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Değerli konuğumuzla önemli bir konuda sohbet ettik. Şimdi benim tabii merak ettiğim bir konu var. Böyle bir insanın güzel, fit ve sağlıklı görünmesi için siz neler tavsiye edersiniz? Ne yapması gerekir? Aslında iki önemli faktör var. İçsel olarak biliyoruz bunu. İnce bir bel ve pürüzsüz bir cilt. Bu iki koşulu gerçekleştiren insan sağlıklıdır çünkü. Ve sağlıklı olan da estetiktir, güzeldir. Biz bunun yollarını ikinci zayıflama kitabımızda anlattık zaten. Kitabımızın gelirlerinin tamamını TUÇEV Vakfı'na özellikle küçük kız çocuklarının okuması için bağışlıyoruz. Kitabımızda ise özetle modern şehir insanını düşünerek, zamansızlığı düşünerek el altında basit bulunabilen malzemelerle, kolay, pratik, zayıflatan yemek tarifleriyle, haftalık alışveriş listeleriyle ve günlük yaşamda kolayca uygulanabilecek olan, özellikle Uzak Doğu'nun Tai Chi hareketlerinden esinlendiğimiz günlük egzersizlerle anlattık. Bugün yüz tedavilerinde birçok değişik mezoterapilerle, peelinglerle, teknolojiyle yüz artık çok daha canlı, parlak, fresh ve genç bir görüntü sağlanabiliyor doğrusu. Ama ince bir bel içinde, pürüzsüz bir cilt içinde tek değişmez koşul doğru beslenme. Peki ben de sana bir şey sormak istiyorum. Özellikle morbid obez için son zamanda dünyadaki güncel gelişmeler nelerdir? Evet, işte son söz doğru beslenmeydi. Beslenmeyle devam etmek lazım. Obezite ciddi bir halk sağlığı sorunu, epidemik bir salgın. Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre sigara ve kanser ölümlerini bile sollamış durumda. Birinci sıraya yükselmiş Çok doğru. durumda. Direkt ve indirekt ilişkili olduğu birçok hastalık var. Sadece bir fiziki görünüş veya hareket bozukluğu yaratmıyor. Buzdağının altı çok daha kötü. İşte karaciğer yağlanması, trigliserit, kolesterol yüksekliği, tip 2 diyabet, insülin direnci, hipertansiyon, birçok serebrovasküler hastalığa, damar tıkanıklığına neden oluyor. Direkt ve indirekt ilişkili olduğu kanserler var. O yüzden mutlaka tedavi edilmeli. Özellikle morbid obezite ciddi bir halk sağlığı sorunu ve hani obezite bir hastalık. Bir kere az ye, boğazını tut, işte kilo almazsın falan böyle değil. Bu insanlar ciddi bir kısır döngüye giriyorlar. Bir kere bu insanların çok ciddi büyük bir mide hacmi oluyor. Mideni de
gıda girişi sonrası doygunluk hissinin oluşabilmesi için mide duvarının gerilmesi lazım. Beyne ben doydum sinyalini gönderebilmesi için. Bu insanlarda çok büyük bir mide hacmi olduğu için çok az gıda ile doymuyorlar. Bu kısır döngüyü yenemiyorlar. Yağlı dokudan salgılanan hormonlar var ve bu hormonlar da ciddi insülin direnci yapıyor. Bu nedenle obezite mutlaka tedavi edilmesi lazım. Biz morbid obezlere cerrahi tedaviyi uyguluyoruz. Morbid obez olmayan hastalara da mide balonu ve mide botoksu gibi yöntemleri uygulayarak obeziteden kurtarıyoruz. Çok teşekkürler. Çok güncel bilgiler verdin Erol gene. Ben teşekkür ederim. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim.